Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konumuz beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz. İlyas Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Günümüzde pek çok insanın sorunu olan obezitede yaşanılan süreçlerden biraz bahseder misiniz? Ne oluyor, neler yaşanıyor? Evet. Aslında buradaki en büyük sıkıntı şu, biz bunu kabul etmesek de bu bir bağımlılık. Bu bağımlılık noktasında genelde insanlar şunu savunuyorlar. Benim şöyle bir rahatsızlığım var, işte bu yüzden kilo alıyorum ya da benim böyle bir hormonal dengesizliğim var, o yüzden kilo alıyorum, şu süreçlerden geçtim, o yüzden kilo alıyorum. Aslında değil hiçbirisi. Bütün hepsi tamamen biz yerken mutlu olmamızdan kaynaklı. Yani insanlar aslında gündelik bu bir zararlı alışkanlığı yapar gibi düşünelim. Onu yaptığındaki mutluluk hissiyatı aynı şekilde yemek yediğinde oluyor. Yani ben bir kebap yiyeyim, bir lahmacun yiyeyim, onu yerken keyif alıyor. O aldığı keyif her şeyi unutturuyor ona. Ve oradaki işte bir yarım saatlik keyfiyle aslında kendine çok büyük bir zarar veriyor. Sonrasında işin içinden çıkılamayacak bir noktaya geliyor ve bu bağımlılık oluyor. Bu noktadan çıkılmaz bir hale geliyor. Peki yemek yemek bir bağımlılık mıdır? Kesinlikle bir bağımlılıktır yani. Kesinlikle bağımlılık. Hatta ben size birkaç tane örnek vereyim bu konuyla alakalı. Yani çalıştığımız kişilerde şu anda kendisini hani telefonlarına ulaşamadığımız, işte kendisini kapatıp yemek yiyen, durduramayacak şekilde olan ya da işte böyle birkaç gün ulaşamadığımız danışanlarım oluyor yani. Şimdi tabii eskiden böyle filmlerde falan da olur. Eskiden de varmış. Bu insanlar yemek yerler sonra çıkarırlarmış, sonra bir daha yerlermiş falan. Böyle olaylar geçmişte de yaşanmış, yani tarihte de yaşanmış. Bunlar günümüzde de var mı şu anda? Var maalesef. Var. Hatta yani ben bunları birebir yaşıyorum. Bu konuyla ilgili bunu kronik olarak bağımlılık haline getiren de var. Yani yemesini, bizim vermediğimiz şeyleri yemesini yiyor ve onu yedikten sonra alışkanlık halinde çıkarmaya başlıyor. Ve bunu o kadar çok yapıyor ki kendisine oldukça zarar veriyor. Hatta bu durumda ciddi sağlık problemi yaşayan oldu. Benim de haberim yoktu bunu yaptığından ve sonrasında öğrendim. Bir de böyle bir durum söz konusu oluyor. Bu genelde gençlerde var. Yani genç hastalarda daha çok yaşıyorum. Yani 20'li yaşlardaki durumlarda başımıza geliyor maalesef böyle şeyler. Şimdi böyle bir bağımlılık sonrasında sonuçta tabii ki bu kişilerde ciddi bir obezite problemiyle karşılaşılıyor. Ve bunu yönetmek de artık bir profesyonel olarak sizler gibi hem egzersiz hem beslenme ile ilgili koç gerektiren bir çalışma haline geliyor. Evet. Bu süreçlerden biraz bahseder misiniz? Bu tip problemi olan bir kişiye nasıl yaklaşılıyor, neler yapılıyor? Aslında herkes işi şöyle zannediyor. Yani spor yaptığında bu işin düzeleceğini zannediyorlar. Ama sporla bu iş düzelmiyor. Spor sadece, spor gerekli evet ama bu işin %25-30'luk kısmında spor var. Aslına bakarsanız diğer kısımda bu işi ruh halini yönetip doğru bir beslenme, pozitif bir yaşam söz konusu oluyor. Ya bunu yönetemediğimiz takdirde bugün spor salonlarında da gidip hiç verim almadan ama sürekli düzenli giden bir sürü insana rastlıyoruz. Sadece spor yapmak bu işin kilo vermesi ya da sağlıklı olması anlamına gelmiyor maalesef. Ben kendimden örnek vereyim mesela. Hani birçok insan benim beslendiğim gibi beslense durdurulamaz şekilde kilo alır. Çünkü ben günlük 4500-5000 kalori alıyorum. Yani bu şekilde bir beslenmeyle giderse kilo alır. Ama ben kilo almak yerine hani hatta bazı durumlarda kilo bile verebiliyorum. Yani bu beslenme tamamen anahtar kısım. Egzersiz buradaki anahtar kısım olmuyor. Aslında burada yönetmeleri gereken şey şu oluyor. Kendilerine yani kilo vermek istiyorlarsa kendilerine o zaman hayatta mutlu olacakları bir şeyler bulmaları gerekiyor. Aslında burada genel anlamda bir hayatta mutsuzluk söz konusu oluyor. Hayatta mutlu olabilecekleri bir şey bulmaları gerekiyor. Ve hobiler edinmeleri gerekiyor. Kendilerine bunu gerçekten
benimsemiş ve bir yol çizmiş olmaları gerekiyor. Eğer bunu yapmazlarsa düşe kalka bu sefer daha çok bunalıma girerler ve ben bu işi başaramıyorum noktasına doğru gider bu. Bu da çok kısır bir döngü oluyor. Bundan sonra zaten daha bir boş vermişlikle işin içinden çıkılamaz bir duruma sebebiyet veriyor. O yüzden bizim burada yapmamız gereken şey öncelikle ben bunu başaracağım deyip kafalarına bunu yerleştirmeleri gerekiyor. Bir insan bunu yapmak istiyorsa emin olun başarır, ulaşır, bilgiye ulaşır, bilen birine ulaşır. Mutlaka bir destek alabilecek, destek almak istiyorsa destek alabilir ama kafasına bunu koyması gerekiyor. Genel olarak benim karşılaştığım şey şöyle oluyor. Evet vermek istiyor kişi ama sadece lafta. Yani evet. Aslına bakarsanız kendini yönetemiyor. Kendini yönetemediği için yani diyet listeleri ona verilmesinin hiçbir anlamı yok. O diyet listesine, beslenme programına uymadığı sürece zaten başarılı olamayacak ve zaten ona uymuyor. Hani bir tane şuradan kaçırsam ne olur diyor. Şunu yapmasam ne olur ki diyor ve bu şekilde işin içinden çıkılamaz bir hale geliyor. Burada yapması gereken şey kendine bu işe adapte etmesi gerekiyor. Bunu kafasına yazması gerekiyor yani. Ben bu işi başaracağım demesi gerekiyor. Yani aslında bahsettiklerinizden şunu anlıyorum. Üçlü saç ayağı var. Diyet, egzersiz ve psikoloji. Yani evet. Üçünü aslında içermesi gerekiyor. Bunu içermesi için de mutlaka profesyonel bir destek alması gerekiyor. Başaramıyorsa evet profesyonel destek alması gerekiyor. Yani ben aslında bu süreçlerin hepsini birebir yaşamış birisi olarak yani herhalde onları benden iyi kimse anlayamaz. Yani bugün 100 kilo vermiş birisi olarak konuşuyorum burada diğer taraftan. Yani profesyonel olarak bu işi yapıyorum ama diğer taraftan 100 kilo vermiş birisi olarak konuşuyorum. Ben mesela ilk seferinde 40 kilo verip tekrar aldım yani. 40 kiloyu verdiğimde tekrar aldım. Bir insan hani 40 kilo verip tekrar nasıl alabilir? Bu durumda kendini önemsemediğinde alır. Diyor ki ya işte benim önceliklerim var diyor. Ya ben kendi adıma konuşayım mesela. Ben kendim hep bir öncelik belirliyordum. Benim bu önceliğim var, benim şu önceliğim var ama bu ne olacak, ama şu ne olacak diyordum. Hep kendimi bir insan kendini geri plana bırakıyorsa sağlığından mutlaka sıkıntı yaşayacaktır yani. Sonrasında mesela 40 kilo alıp tekrar 60 kilo verdim. Yani o zaman kendimi çünkü insan sağlığını kaybettikçe bu işin ne kadar önemli olduğunu ve bu dünyada biz varsak her şey var olduğunu, sağlıktan önemli hiçbir şey olmadığını kaybedince anlıyor. 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlardaki mesela danışanlarım bunların çok farkında değiller. Ama 50'li yaş ve 50 yaşın üzerindeki danışanlarım bunun çok farkında. Çünkü artık hastane yolunu bayağı bir arşınlamış oluyorlar. Sağlığını kaybetmiyor. İnsanlar sağlığını kaybetmediği sürece maalesef anlamıyorlar yani bu durumu. Ve bu durum onların sosyal yaşantısını da çok etkiliyor. İşin ciddiyetinde değil, biraz belki de görselliğindeler sadece ama sağlıkla işin içerisine girince artık evet. İş işten geçmiş oluyor bir anlamda. Kesinlikle. Bu noktada da bir profesyonel desteğe ihtiyaç başaramıyorlarsa evet bir profesyonel destek almaları gerekiyor. Yani burada şu şekilde özetleyebiliriz. Bu işin %50'lik kısmı beslenmedir, %25'lik kısmı pozitif ruh halidir, geri kalan %25'lik kısmı da spordur. Yani ben sadece spor yaptım ama kilo veremiyorum, spor yapıyorum ama kilo veremiyorum, veremezsin. Çünkü demek ki yiyorsun ya da kendine dikkat etmiyorsun. Ama ben şunu da örnek olarak söyleyeyim. Mesela benim iki tane örnek verebilirim. Ben mesela bir danışanım kalça protezi vardı ve yürüyemiyordu. Aynı zamanda da obezitesi vardı. Oturduğu yerde kilo verdirtip sonra onu yürütmeye başladık. Daha sonrasında şu anda pilates yapıp dağlara tırmanabiliyor yani. Bu bir örnek. Gene aynı şekilde dizinde problem olan ve hiç yürüyemeyen bir kişi, gene 55 yaşlarında bir danışanım, gene aynı şekilde oturduğu yerden kilo verebiliyor. Ya bu nasıl oluyor oturduğumuz yerden kilo? Demek ki biz beslenmeyle bu kiloyu verebiliyoruz. Beslenmeyle kilo verilir. İlla çok hareket etmesi senin sağlık problemlerin olabilir ve o sağlık problemlerinden kaynaklı hareket edemiyor olabilirsin. İlk etapta o kiloyu oturarak bile verebilirsin. Ama nasıl verebilirsin? Doğru bir beslenme tekniğiyle verebilirsin.
Yani mesela gene bir obezite, yüksek obezitede olan bir danışanım gerçekten yürüyemiyor ve yani onun spor yapması dahi zaten sakıncalı. Yani eklemlerine binebilecek yük, omurgaya binebilecek yük bu sefer kalıtsal rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Bu durumda önce evinde dışarıya bile çıkmadan, yani sadece basit yürüyüşlerle, çok fazla ayakta kalmadan, yani bu şekilde bile kilo verip yani ondan sonrasında egzersiz kısmına geçmesi doğru oluyor. Yani buradan ne çıkartıyoruz? Biz ana kuralımız şu: bu olayı benimseyip beslenmeye dikkat etmek. Beslenmeyi koyduğumuz zaman her şey düzelir. Ondan sonrasında ancak sağlık el veriyorsa hareket etmesine, bu sefer sporu da eklediğimizde farklı bir yol olmuş oluyor. Bu sefer artık hani kas hipertrofisi, kaslarını geliştirmek amaçlı ya da daha iyi kilo vermek amaçlı bir program yapılabiliyor. Ama ilk etapta yani bunu da yapabiliyoruz. Bu demek oluyor ki oturduğumuz yerden de kilo verilebiliyor. Önemli olan şey bunu bizim benimsemiş olmamız gerekiyor. Yani ameliyatsız bir vücut şekillendirme, vücut incelme aslında mümkün. Bu işin belli bir takım teknikleri var. Evet. Ve bu tekniklere eğer uyulursa bunlarla karşılaşılabiliyor. Peki bu tip yani koçluk yaptığınız danışanlarınızda ne kadar süre içerisinde sonuçlar almaya başlıyorsunuz? Genelde ilk 3 ayda bir toparlanma süreci oluyor. Yani ilk 3 ay bir adaptasyon süreci oluyor ama zaten 1. aydan sonra kilo verilmeye başlanıyor. Çok farklı bir, ekstrem bir sağlık problemi yok ise söylüyorum bunu. Bazı durumlar da olabiliyor. Yani kortizonlu ilaçlar kullanan hastalarımız da oluyor, danışanlarım da oluyor. Mesela onlarda durum farklı oluyor. Genel olarak 3 aydan sonra periyodik olarak kilo verme durumu söz konusu oluyor yani. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz güzel bilgiler için. Hakikaten çok teknik bilgiler, çok önemli bilgiler. Bu konuda hakikaten bilgilenmek isteyenlerin muhakkak bu tip profesyonellerle muhakkak çalışması gerekir. Bir yerde hani ip kopuyor, ondan sonra da tabii artık içinden çıkılmaz bir hale geliyor. En azından o hale gelmeden çözmek de mümkün diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konumuz beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.